Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tavuklu pide tarifiyle geldim. Sizleri çok bekletmeden hemen tarife geçiyorum. Tarifim için ilk olarak yoğurma kabına 1 paket instant maya, 2 yemek kaşığı toz şeker, 1,5 bardak ılık sütü ekledikten sonra kaşık yardımıyla güzelce karıştırıyorum. İyice karıştırdıktan sonra 1 çay bardağı yoğurt ekliyorum. 1 çay bardağı kadar da sıvı yağ ekliyorum. Ben iri tuz kullanacağım için 1 tatlı kaşığı kadar iri tuzu bu aşamada ekliyorum. Karıştırmaya devam ediyorum. Eğer ince sofralık tuz kullanacaksanız unu ekledikten sonra da ekleyebilirsiniz. Köyde iri tuz olduğu için ben köyde iri tuz kullandım. Tuzun eridiğinden emin olduktan sonra göz kararı olacak şekilde yaklaşık 2 bardak kadar un ekledim. Kaşık yardımı ile karıştırıyorum. Hamur yoğunlaşıncaya kadar elimdeki kaşıkla karıştıracağım. Hamur yoğunlaştıktan sonra kaşığı çıkartıp elimle yoğurmaya devam ediyorum. Unu azar azar dikkatli bir şekilde eklemeye özen gösterin. Unun markasına ve kalitesine göre değişkenlik gösterebilir. İlerleyen dakikalarda ne kadar un kullandığımı sizlerle paylaşacağım. Hamurum yoğunlaşmaya başladığı içerisindeki spatulayı çıkartıp elimle yoğurmaya devam ediyorum. Hamuru bir süre yoğurma kabında yoğurup toparladıktan sonra masada yoğurmaya devam edeceğim. Hamuru ne kadar güzel yoğurursanız yaptığınız hamur işi tariflerinden o kadar memnun kalırsınız. Masaya biraz un serptikten sonra hamurumu masaya alıyorum. Ben toplamda 5,5 bardak kadar un kullandım. Masada kullandığım unla birlikte ben hamurumu yoğurmaya devam ederken buraya kadar gelmiş olan siz değerli takipçilerimden her zaman olduğu gibi ricam yoruma kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında farklı bir fikriniz varsa bunu da benimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca videolarımı sevdiğiniz kişilerle de paylaşarak bana bu şekilde destek olabilirsiniz. Hamurumu yeteri kadar yoğurdum. Yoğurma kabına tekrardan alıyorum. 1 yemek kaşığı kadar sıvı yağını hamurun üzerine döktüm. Hamuru toparlıyorum. Üzerini kapatıyorum. 1 saat kadar mayalandırıyorum. Mayalanma süresi odanızın sıcaklığına göre değişkenlik gösterebilir. Hamur 2 katına çıktıktan sonra hamurunuzu kullanabilirsiniz. Hamuru kalınca bir sofra bezinin arasına sardım. Hemen hızlı bir şekilde iç harcını hazırlamaya başlıyorum. Bir tane tavuk göğsünü küçük küçük doğradım. Dilerseniz but kısmından da kullanabilirsiniz. Sıcak tencerenin içerisine bırakıyorum. Kapağını kapatıyorum. Suyunu salıp çektikten sonra yağ eklemesi yapıyorum. Tavuk göğsü zaten çok çabuk kaynadığı için hiç ekstradan su eklemedim. Suyunu tamamen çektikten sonra biraz yağ ekledim. Yarım çay bardağı kadar sıvı yağ kullanabilirsiniz. Dilerseniz tereyağı da kullanabilirsiniz. 2 tane orta boy soğanı minik minik doğradıktan sonra soğanlarımı ekledim. Soğanlar yumuşayıncaya kadar kavuruyorum. Soğanlar yumuşamaya başladıktan sonra biberlerimi ekliyorum. Dilerseniz kapya biber de kullanabilirsiniz.
Biberleri de biraz kavurduktan sonra 2 tane domatesin kabuklarını soydum. Küçük küçük doğradıktan sonra onları da ekliyorum. Domates içerisinde yavaş yavaş ölmeye başladıktan sonra tuz eklemesi yapıyorum. Ben baharat olarak pul biber ve karabiber ekledim. Dilediğiniz başka baharatlar varsa onları da ekleyebilirsiniz. Baharatları ekledikten sonra 2-3 dakika kadar daha pişiriyorum. Daha sonra ocağın altını kapatıyorum. Soğuduktan sonra iç harcını kullanıyorum. İç harcı tamamen soğudu. Hamurum da çok güzel bir şekilde kabardı. Mayalı bir hamur olduğu için ilk etapta hamurun havasını alıyorum. Eğer hamurun havasını almazsanız yaptığınız hamur işi tariflerinden maya tadı ve maya kokusu alırsınız. Hamuru yuvarlak bir forma getirdikten sonra hamur kartı ile 8 eşit parçaya bölüp bezelerimi hazırlıyorum. Bezeleri hazırladıktan sonra 15 dakika kadar dinlendirdim. Dinlenen bezeleri elimle biraz açtıktan sonra merdane yardımı ile videoda görüldüğü gibi açıyorum. Hamuru oval bir şekilde açtıktan sonra iç harcından koyuyorum. Daha sonra kenarlarından katlıyorum. Uç kısımlarını güzelce birleştiriyorum. Hemen sizler için bir tane daha hazırlıyorum. Videolarımda yapmış olduğum tariflerin elimden geldiği kadarıyla püf noktalarını vermeye çalışıyorum. Ama yine de aklınıza takılan herhangi bir şey olursa yorumlara yazarsanız gördüğüm zaman sizlere dönüş sağlarım. Yine aynı zamanda videonun altındaki açıklama kısmına malzeme listesini tam not olarak ekleyeceğim. Dilerseniz oradan da bakabilirsiniz. Bu arada ben pidelerimi biraz büyük hazırladım. Dilerseniz daha küçük pideler de hazırlayabilirsiniz. Pideleri hazırladıktan sonra yağlı kağıt serdiğim tepsiye yerleştirdim. Yumurta sarısına biraz su karıştırdım. Pidenin kenarlarına sürüyorum. Dilerseniz sadece su ile de yapabilirsiniz. Önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında altı üstü güzelce kızarıncaya kadar pidelerimi pişiriyorum. Pidelerim fırından çıktı. Gerçekten muhteşem oldular. Bu arada ben pişirdikçe misafirler geldi. Misafirler yedikçe ben diğerlerini hazırladım. Bazılarını da bu şekilde peynirli maydanozlu olarak hazırladım. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz bu videodan sonra kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.